ChatGPT'ye bir soru sordunuz. Hızlıca uzun ve akıcı bir cevap döndü. Her şey doğru gibi görünüyor. Ama sonra gerçekleri kontrol ettiğinizde bazı şeylerin yanlış veya uydurma olduğunu fark ettiniz. Peki yapay zeka neden bazen gerçeği çarpıtıyor? Hatta hiç olmayan şeyleri güvenle anlatabiliyor? Bu bir hata mı yoksa sistemin doğasında olan bir özellik mi? Aslında cevap, yapay zekanın nasıl çalıştığını anlamakta saklı. Birçok kişi ChatGPT gibi modelleri dev bir ansiklopedi gibi düşünüyor. Yani ona bir soru sorunca doğru cevabı arayıp bulduğunu sanıyoruz. Oysa gerçek çok daha farklı. Bu tür yapay zekalar büyük dil modelleri olarak adlandırılır. Onların ana görevi, verilen metne göre bir sonraki kelimeyi ya da teknik terimiyle token'ı tahmin etmektir. Yani modelin asıl işi en doğru bilgiyi bulmak değil, en olası ve bağlama en uygun devamı üretmektir. Token kavramı burada çok önemli. Model, metni bizim gibi kelimeler halinde değil, daha küçük parçalara, yani tokenlara böler. Bazen bir kelime, bazen bir kelimenin bir kısmı, bazen de noktalama işareti bile bir token olabilir. Model, milyonlarca örnek üzerinden bu tokenların hangi sırayla geldiğini, hangi bağlamda neyin daha olası olduğunu öğrenir. Her adımda model, örneğin Türkiye'nin başkenti ... gibi bir cümlede sıradaki token'ı tahmin etmek için olasılık hesapları yapar. Ankara token'ı %94 olasılıkla seçilirken, İstanbul veya Bursa gibi seçenekler çok düşük ihtimallerdedir. Ancak soru açık değilse ya da modelin eğitiminde bu bilgi eksikse yine de bir cevap üretir. Çünkü sistemin amacı metni tamamlamak ve akıcı bir cevap sunmaktır. Sessiz kalmak ya da bilmiyorum demek modelin doğasında yoktur. Ancak özel olarak eğitilirse mümkün olabilir. Buradaki en büyük yanılgı, modelin akıcı ve kendinden emin cevaplarının her zaman doğru olduğu sanılmasıdır. Oysa model, dilin yapısını ve akıcılığını mükemmel taklit eder. Fakat bu, verdiği bilginin doğruluğunu garanti etmez. Model, gördüğü metinlerden kalıplar öğrenir, bazen eksik bilgileri kendi doldurur ve ortaya kulağa çok mantıklı gelen ama tamamen uydurma bir sonuç çıkarabilir. İşte bu tür yanlış ve uydurma içeriklere halüsinasyon denir. Yani modelin doğrulanamayan, kaynaklanamayan ya da yanlış bilgi üretmesine halüsinasyon diyoruz. Bazen sahte bir makale, bazen var olmayan bir kaynak, bazen de gerçek kavramların yanlış birleştirilmesi şeklinde ortaya çıkar. Halüsinasyonun 4 ana sebebi vardır. Birincisi, sorunun belirsiz veya eksik olması. Model, boşlukları kendi doldurur. İkincisi, modelin parametrelerinde taşıdığı bilginin kısıtlı veya eski olması. Üçüncüsü, modelin akıcılık için optimize edilmesi. Yani amaç, doğruyu teyit etmek değil, iyi bir metin üretmektir. Dördüncü sebep ise, insan metinlerini taklit etmesidir. Çünkü internette hem doğru hem yanlış bilgiler var ve model bunların hepsinden örüntü öğrenir. Peki, neden model her zaman bilmiyorum demiyor? Çünkü temel olarak her girdiye anlamlı bir devam üretmek üzere tasarlanmıştır. Belirsizlik yönetimi veya özel eğitim yoksa, model çoğunlukla tahmin etmeye çalışır. Transformer mimarisindeki attention mekanizması da burada devreye girer. Model, cümlede hangi kelimelere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini öğrenir. Bu, dilin bağlamını anlamasını sağlar. Fakat doğruluğu teyit etmez. Bir de temperature ve sampling kavramı var. Temperature ayarı, modelin ne kadar temkinli ya da yaratıcı olacağını belirler. Düşük temperature en güvenli cevabı seçerken, yüksek temperature daha çeşitli ve sürprizli cevaplar üretir. Bu, yaratıcılık gerektiren işlerde iyi olabilir. Ama doğruluk isteyen sorularda hata riskini artırır. Halüsinasyon hataları farklı türlerde olabilir. Olgusal hatalar, bağlamsal hatalar ve kaynaklandırma hataları gibi. Çözümse tamamen sıfırlamak değil, riski azaltmaktır. Soruları netleştirmek, modelden kaynak istemek, dış bilgi sistemleriyle çalışmak ve kritik konularda ikinci bir kontrol yapmak en iyi yöntemlerdir. Sonuç olarak yapay zekanın büyüleyici yanı, dili olağanüstü taklit etmesidir. Fakat bu, onu mutlak bilgi kaynağı yapmaz. Yapay zekayı anlamanın ilk adımı, sınırlarını bilmektir. Akıcı bir cevabın her zaman doğru olmadığını unutmadan, onu hızlı bir yardımcı olarak kullanmak en güvenli yoldur.